Şimdi sırada sizler için hazırladığımız özel haberimiz var. Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Tutkunu olduğu dövüş sporlarını sinemayla buluşturan yönetmen ve oyuncu Aziz Cem. Cem, iki olimpik sporcu Andre Jajna ve Marut Zasada'dan jimnastik dersleri aldı. Karate ve Kung Fu ile başladı ve bugüne kadar 7 stilde kendini geliştirdi. Çocuk yaşlarda ortaya çıkan sinema merakıyla bir yıl tiyatro eğitimi alan oyuncu, bazı dizilerdeki aksiyon sahnelerinde dublörlük yaptı. Macera tutkunu genç yetenek Aziz Cem, ilk uzun metrajı Kaçış Dönüş Yok filmini anlattı. Bu benim ilk uzun metrajlı çalışmam. Bu daha önce yaptığım diğer kısa filmlere benzemiyor. Çünkü kısa filmlerde şöyle bir olay var. Herhangi bir konu olması, yani uzun metrajdaki elementlerin, senaryodaki elementlerin olmasına gerek yok. Bizim yaptığımız çalışmalar daha çok kısa filmlerde dövüş sanatlarındaki becerilerimizi sinemada göstermek üzerineydi. Ama bu uzun metrajda işte 3 perdeli yapı dediğimiz o yapı, twistler, işte antagonist, protagonist ve klimaksa doğru giden, en finaldeki o büyük çatışmaya, büyük dövüşe doğru giden bir yapı var. Ve burada her bir karakterin bir motivasyonu var. Yani mesela ana fikri, yani ana soru aslında şu: Nika Forman'ın canlandırdığı Lena karakterinin şöyle bir ikilemi var. Şimdi diyelim ki birini seviyorsunuz ve ona yardım etmek istiyorsunuz, destek olmak istiyorsunuz. Ama bunun sonucunda o kişiyi kaybedeceksiniz. Buna rağmen onu yapar mıydınız? Onu kaybedeceğinizi bile bile o kişiyi destekler miydiniz? Şimdi burada şöyle bir durum var. İnsan der ki yani benim olmayacaksa hiç olmasın diye düşünebilir. Yani sonuçta kendisi mutlu olacağı için karşı tarafın mutsuzluğunu isteyebilir. Çok az insanın, bana göre çok az insanın yapabileceği bir tercih bu. Çok zor bir fedakarlık. Sporcu 14 kez İngiliz tekvando şampiyonu olan Silvio Simac'le Secret in the Prusa projesinde yer alma şansı yakaladı. Rumların Kıbrıs'ı işgal etmesini konu edinen, yazıp yönettiği Dağların Yargıcı sinema filmiyle adını duyurdu. Dövüş filmi çekiyorsanız önce dövüş sanatları bilmeniz size bir artı katar. Yani kamera karşısında nasıl duracağını bilmeniz aktörlükle ilgili bir şeydir ama teknikleri uygulamak dövüş sanatları ile ilgili bir şey. Bizim projede de uzun, yani kayda değer dövüş sahneleri olan arkadaşlarımızın hepsi zaten gerçek hayatta dövüşçü, sporcu olan insanlar. Mesela Hakan Urmaz 5. dan karatecidir. Bu çok üst düzey bir aşamadır aslında, yani bilenler bunu bilir. Enes Abiş arkadaşımız aynı şekilde çok uzun yıllardır bu sporu yapan insanlar. Şöyle bir katkısı var. Şimdi sadece dövüş sanatları bilmek, dövüş filminde iyi oynayacağınız anlamına gelmiyor. Yani dünya şampiyonu bile olsanız kamera karşısında dövüşmek başka bir şey. Onun bir sinematografisi var, bir koreografisi var. Yani mesela sinemada yaptığınız dövüşlerin gerçekle bir ilgisi olmayabilir. Yani orada yaptığınız dövüş, orada izleyiciye güzel gelen, orada bir anlattığınız hikayeye göre yansıttığınız bir kurgudur aslında. Ama gerçek hayatta dövüşçü olmanın kattığı ne var derseniz, tabii ki fit bir yapı ve beden, iyi bir kondisyon ve tabii teknik kapasite diyebilirim. Cem, oyunculuğuyla Sylvester Stallone, estetiğiyle Jean-Claude Van Damme, yaratıcılığıyla Jackie Chan ve felsefesiyle Bruce Lee'den ilham alıyor. Şimdi bu filmi benim yayınladığım tarih 20 Temmuz 2023. Ne anlama geliyor? Kimse bir şey anlamayabilir ama Bruce Lee'nin ölümünün 50. yıl dönümü. Yani yarım asır geçmiş ve hala insanlara işte sinemada olsun, sporda olsun ilham vermeye devam ediyor. O yüzden ona adadım bu filmi. Onun hatırasına adadım. İleride ne olur, ne biter bunu zaman gösterecek ama ben aksiyon adamıyım. Ben işi önce yaparım, ondan sonra ortaya koyarım. Şimdiki hedeflerim bende kalsın.
Yapınca, ortaya koyunca yeniden zaten göreceğiz. Yollarımız kesişir diye umuyorum. Bu hafta editörün seçkisi bölümünde yine çok özel bir film var. Birlikte izleyelim. Kaptanda hareketlenme var. Kaçtığından beri konuşacaksın diye çok tedirgin. Ne öneriyorsun? O seni bulmadan sen onu bulsan iyi olur. Yoksa sevdiklerine zarar vermek isteyebilir. Are you going to Turkey? Are you crazy? You already escaped from there. Aradığımız adam sahte bir pasaportla giriş yapmış. Bu işi çözmek zorundasın. Kımıldama. Ellerini başının üstüne koy. Ya kaptan denen adamın kellesi ya da bizim. Bugünkü mesaide biter. Co jeśli pojedziesz tam i nie będzie opcji, żebyś mógł wrócić?